Köydeki ev. Yazan Burak Kahveci. Anahtarı çevirirken kapı direnmedi. Sanki beni bekliyordu. Cenazeden dönen kalabalık çoktan dağılmıştı. Köy akşamla birlikte içine kapanmıştı. Toprak hala ıslaktı. Dedemin mezarına atılan son kürek gözümde canlandı birden. Evin içi soğuktu. Uzun süre kapalı kalmış evlerin kokusu olur. Nem, naftalin ve geçmiş birbirine karışır. Işığı yaktım. Sarı ampul titredi. Sonra sabitlendi. Bu eve yıllardır gelmemiştim. Kaçtığım günü hatırlıyordum. İki yaşlı insanın ağır sessizliği, köyün darufku, sürekli izleniyormuş hissi. İstanbul'un kalabalığını bu yüzden sevmiştim. İnsan kalabalıklar içinde kaybolabiliyordu. Buradaysa insan kendine çarpıyordu. Ceketimi sandalyeye bıraktım. Ahşap zemin adımlarımın altında hafifçe inledi. Eski evler böyledir. Kendine has bir dilde seninle konuşur. Mutfaktan bir tıkırtı geldi. Donup kaldım. Rüzgar diye düşündüm. Pencere tam kapanmamıştır. Kontrol etmek için ilerledim. Pencere kapalıydı. Mandalı yerindeydi. Tıkırtı kesilmişti. Tam arkamı dönecekken koridordan tok bir ses geldi. Ardından bir tane daha. Bu sesi tanıyordum. Dedemin bastonu. Yıllarca o bastonun ritmiyle uyanmıştım. Sabah namazına kalkarken koridordan böyle geçerdi. Aynı tempo, aynı aralık. Kalbim hızlandı ama aklım direndi. Duyduğum sese direnircesine bahaneler üretti zihnim. Koridora çıktım. Duvar boştu. Baston yerinde değildi. O an evin içindeki sessizlik değişti. Pasif bir boşluktan çok dinleyen bir şey gibiydi. Sanki ben evi değil, ev beni izliyordu. Işık bir anlığına kısıldı. Ampul sanki nefes alıp verdi. Arkamdan hafif bir esinti geçti. Pencereler kapalıydı. Kapı kapalıydı. Yine de ensede gezinen o serinlik birinin çok yakınımdan yürüdüğü hissini bıraktı. Yavaşça arkamı döndüm. Kimse yoktu. Ama baston sesi bu kez daha yakından geldi. Hemen arkamdan. Refleksle geri çekildim. Omzum kapının kenarına çarptı. Acı gerçekti. Nefesim gerçekti. Ama ses... Ses bir anda odanın karanlığında eridi. O an anladım. Bu evde yalnız değildim. Salona geçtim. Işığı açtım. Televizyonun siyah ekranından bana bakan yansımamla göz göze geldim. Kimse yoktu. Ama içimde bir his vardı. Bu ev beni tanıyordu. Duvardaki saat 3'ü biraz geçiyordu. Tiktaklar düzensizleşti. Sonra tamamen durdu. Tam o anda üst kattan bir sürüklenme sesi geldi. Dedemin odası o taraftaydı. Merdivenleri ağır ağır çıktım. Her basamak ayağımın altında ayrı bir tonda gıcırdıyordu. Sanki adımlarımı sayıyordu. Kapının önünde durdum ve dinledim. İçeriden ses gelmiyordu. Sessizlik yeniden eve hakim olmuştu. Kapıyı araladım. Oda karanlıktı. Perde kapalıydı. İçeride tanıdık bir koku vardı. Yaşlı insanların yaşadığı yerlere has o bildik koku. Yatağın yanındaki eski sandığın üzerinde sedef bir tesbih ve eski kitaplar vardı. Köşede duvara yaslanmış baston yerinde duruyordu. O an omzuma hafif bir ağırlık çöktü. Bir el gibi değil, bir bakış gibi. Bir anlık nefesim kesildi. Dizlerim zayıfladı. Ama dokunan bir şey yoktu. Sadece varlığı hissedilen bir yakınlık. Geri çekilmedim. Odanın içinde bir şey vardı. Ama burada korku, evin diğer yerlerindeki kadar güçlü değildi. Yatağın kenarında katlı duran seccadeyi gördüm. Yıllardır namaz kılmamıştım. Lavaboya indim. Musluğu açtığımda suyun sesi evin içindeki bütün diğer sesleri ve sessizlikleri bastırdı. Yüzüme çarpan soğukluk beni kendime getirdi. Ellerim titriyordu ama yine de daha iyi hissediyordum. Yukarı çıktığımda oda hala karanlıktı. Seccadeyi serdim. Arkamda bir şey var mı diye bakmadım. Sesim başta kısıktı. Sonra yavaşça normale döndü. Secdeye gittiğimde ev susmuştu. Gerçekten susmuştu.
Ne baston sesi vardı, ne çıtırtı, ne de ensemdeki soğuk esinti. Dışarıdan sabahın ilk ışığı perde aralığından içeri sızdı. Tanıdık bir cızırtının ardından ezan sesi yükseldi. Alnım yerdeyken göğsümdeki sıkışma yavaşça çözüldü. Korku günün ilk ışıklarıyla birlikte geri çekilmişti. Başımı kaldırdığımda oda aynı odaydı. Baston köşedeydi. Duvarlar yerindeydi. Ama ev artık dinlemiyordu. Sabah olmuştu ve ben ilk kez bu evde gerçekten yalnızdım. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.